Merhaba, ben Haluk Tatar. Bu videonun konusu sıkılganlık. Sıkılganlık birçok şeyle karıştırılıyor. Her şeyden önce depresyonla alakası yok tek başına. İçe kapanıklıkla alakası yok tek başına. Utangaçlık ve çekingenlikle, ki çekingenlik üstüne bir video var, onu izlersiniz. Ama biz sıkılganlığı sözlük tanımlarında dahi yanlış yapıyoruz. Şöyle bir tanımı var mesela genelde. TDK'ya göre demiyorum ama. Ortam ve insanlara uyum sağlayamama. Yanlış. Uyum sağlayamama hali değildir bu sıkılganlık. Ortam ve insanlara uyum sağlamak istememe halidir. Art niyette değildir her zaman. Yani birisi ben sıkılgan olayım, kıl olayım, insanlar benden nefret etsin diye yaşamaz. Sıkılganlığı şöyle düşünelim. Bir insan bazı davranışları sürekli yapmak istemiyorsa, bazı ruh hallerini sürekli yani devamlı hale getirmek istemiyorsa o insan sıkılgandır. Yani sen dersin ki sinemaya gidelim. Ya 1,5 saat o filmi izleyebilecek ruh hali yoktur. Sağlığı yoktur, ruh hali yoktur. Yani daha yeni İBS gibi bağırsak hastalığını inceledik. Midede, bağırsakta çeşitli vücudun bazı bölümlerinde bazı sağlık sorunları vardır. Ve bunlar sebebiyle senle o ortama girmek istemez. Senin sohbetin onu sıkıyordur. Sen sıkıcısındır. Veya ne bileyim kokuyorsundur. İtici bir insansındır. Senle dolaşmak istememesi o adamın sıkılgan olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla insanlara sıkılgan etiketini yapıştırmadan önce neden sıkılıyor ona bakalım. Senden sıkılıyorsa o zaman sıkılgan değildir. Bu insanlar genelde sıkılgan insanlar az hareketlidir. Bu arada sıkılgan insanlara yani sıkılgan kardeşlerimize tavsiyelerde bulunacağım. Az hareketli olması onun hımbıl, tembel olduğu anlamına gelmez. Sıkılgan bir insana hadi kalksana, yapsana, hep böylesin demeniz hiçbir işe yaramaz. Yani sıkılmasını geçirmez. Hastalıklı değillerdir, onu baştan söyleyeyim. Psikologluk bir halleri de yoktur bu arada. İsteksizlerdir, az hareketlilerdir ya da hareket etmek istemezler. Bir hareketi başlatacak enerjileri de olmayabilir. Yani film izleyelim, ya izleyelim der, izlemeyelim demez ama şimdi değil. Dersin ki ne zaman? Bak bu sorunun bir cevabı yok. Veya sıkılgan bir insana şunu yapalım istemiyorum der. Niye? O da bilmiyor ki niyesini. Yani sana kalkıp o cevabı verebilecek hali olsa zaten niyeyi çözer belki. Bilse de belki seninle paylaşmak istemiyor. Bir başka konu sürekli odakları değişir. Yani bunu isteyerek yapmaz. Sana odaklanır. Bir dakika sonra kediye odaklanır. 2 dakika sonra Charlo'ya odaklanır. Biraz sonra başka bir şeye. Bu istediği bir şey değil. Sen ister misin sürekli böyle netlik ayarın değişerek gezesin? Bu da çözüm değil. Çok haklı olarak söz vermek istemezler. Yani şunu yapacağım. Dersin ki ödevlerini yapacaksın söz ver. Vermek istemiyor. Çünkü söz verirse yalancı olacak doğal olarak. Sen sıkılgan insanın üstüne gidersen odadan çıkar. Niye? Söz ver ödevlerini. Söz ver şunu yapacaksın. Söz ver. İşte ilişkilerde vardır bu. Kız ve erkek artık ilişkide belli bir doyuma gelmiştir. Ama hanımefendi veya işte erkek der ki ya hadi söz ver tatile gideceğiz. Söz ver şunu yapacağız. İstemiyor yani. Söz verirse yalancı çıkacak ve sen bu sefer trip atacaksın, küseceksin. Dolayısıyla bir bahaneyle o günden kaçar ya da senden kaçar. Yetenek ve becerilerini gizlerler. Yani çok iyi tenis oynuyordur ama tenis oynamak istemiyordur. Ve sen de mesela çocuğunu şov aracı olarak kullanıyorsundur. Hadi amcalara tenis oyna, hadi amcalara ne bileyim Lego yap, hadi bilmem, hadi. İstemiyor yani sıkılıyor. Sen keyifli buluyorsun belki satranç oynamayı ama o seninle satranç oynamak istemiyor. Bu onun geri zekalı olduğu ya da satranca yeteneksiz olduğu anlamına gelmez. Özellikle ebeveynlerde bu sorun oluyor. Çocuğu yetiştirirken hadi şunu yap, hadi bunu yap, hadi şov yap, göster amcalara kulağını. Olmaz ki. Yani bir yerden sonra o çocuk yeni bir yetenek keşfetmeli ya da senin dışında bir insan görmeli. Sen istiyorsun ki hep benimle kalsın. Aman bu çocuğa ne oldu? Psikolojisi mi bozuldu? Şu mu oldu? Bu mu oldu? Hayır, çocuk senin dışında insanlar görme ihtiyacında sadece. Bir başka mesele sosyal ortamlara nadir katılırlar. Zorlarsan katılırlar. Yani dersin ki bak bu akşam bilmem ne amcanın daveti var. Bilmem nenin nişanı var. Katılacağız bak kesin gireceğiz. Ya o gelir ama ruhu gelmez. Yani bedeni gelir. Sen bedenine sahip olursun ama ruhuna asla sahip olamazsın.
O da orada gelirken şunu der. Yani atıyorum takı takılsın tüyeyim der. Veya işte şu ilk danstan sonra çıkalım. Çık. Yani tuzak kurma. Sıkılgan bir insana pusu kurmak çok salakçadır. Gelsin ben ondan sonra onu ya zorlama. Yani fazlasını isteme. Pepsi'nin bir ara sloganı var. Ask for more, daha fazlasını iste. İsteme. Sen isteme. Bırak o isterse ister. Sıkılganlık birçok sebepten kaynaklanabilir. Şimdi sorunun sebeplerine ve çözümlerine gelelim. Bunlar illa kalıcı çözümleri olmayabilir. Ben dahi olmayabilirim. Anlatabiliyor muyum? Bir, sıkılganlık bir sağlık sorunundan kaynaklanıyor olabilir. Yani adam sıkılgandır ya da hanımefendi bir sıkılgandır. Çünkü bağırsakları kötüdür. İBS hastasıdır. Dışarıda yemek yemeyi sevmiyor. Dışarıda olduğu zaman fobisi vardır toplumda. Bunlar doktor ya da psikolog sebeplidir. Öğrenmek lazım. Bir diğer sebebi kültür eksikliği vardır. Ey sıkılgan kardeşim. Eğer sohbet ortamlarına girdiğinde sıkıcıysan, sohbetin muhabbetin çekilmiyorsa bunu düzeltebilirsin. Kelime öğren. Muhabbet edecek bir şeyler öğren. İnsanlara sunacak bir şeyler öğren. O mesela doktorların arasına, ki eşler arasında bu olur. Hanımefendi diyelim ki doktordur. Doktorlarla ilgili bir seminer vardır. Bir sohbet, muhabbet sonrasında. Eşini zorla götürür. Eşi mühendis. Sıkılır. Anlatabildim mi? Bunlar normal. Bu kültür eksikliği değil. Ama bakarsın ki başka insanlar çok hoş sohbet. Sen katılınca sıkıcı oluyorsun. Ya da onlar sıkılıyor. O zaman bir şeyler öğren. Yani onlar filmden konuşuyor. Sen de 3-5 tane sinema tarihine bak. Genel kültürünü geliştir. Anlatabiliyor muyum? Bir başka konu depresyon öncesi durum vardır. Depresyon sıkılganlık yaratmaz. Depresyon hemen öncesi sıkılganlık yaratır. Bu da asıl sorunu bilmek lazım. Neye üzüldü, ne kırdı onu? Bir diğer sebep özgüven eksikliği, yapamama becerisi. Çok ağır bir kelime ama aşağılık duygusu. Kendisini toplumun belli seviyelerine ait hissetmiyordur ya da kendisinin başarısız olacağını, kendisinin sıkıcı olacağını düşünüyordur. Daha önce bir muhabbette fazlalık olmuştur. Yine fazlalık olacağını düşünüyordur. Lütfen eğer böyle duygularınız varsa başka insanlarla ortama girin. Bak çözümleri söylüyorum. Birazdan bu konuya geleceğiz. Son olarak becerememe endişesi vardır. Bu genelde hani sıkılganlık sosyal bir ortama girerken ya da bir eğlence, ne bileyim futbol maçı, basketbol maçı, bir şeylere katılacaksa, etki edecekse o zaman da sıkılganlık olabilir. Sıkılgan insanlara karşı endişeli olmayın, aceleci olmayın, sabırlı olun, eleştirmeyin. Sıkılgan insanlar siz de kendinizi hemen mucize bekleyecek şekilde zorlamayın. Yani ben hemen yapmalıyım. Yeni şeyler deneyin, başaramadıklarınıza saplanmayın. Yeni insanlar tanıyın, size ön yargısı olmayan, size başarısız, eksik bilmem ne demeyecek, hiç size etiket yapıştırmamış insanlar ve yeni hobiler bulun. Yeni şeyleri dışarıda bulabilirsiniz. Duyun, dinleyin, okuyun, izleyin, gezin. Bunları yaparak ancak sıkılganlıktan kurtulursunuz. Sıkıcı bir insan mısınız? Eğer sıkıcı bir insansanız gelişmeniz lazım ve kişisel gelişime bakın. Bu kanalda kişisel gelişim ile ilgili 10 tane kitap önerim var. Bir onlara bakın ricam. Sıkıcı olmak ömür boyu üstünüze yapışacak bir şey değil. Tek bir çaresi var. Dışarı çıkın. Kitap okuyacaksanız bile dışarıda okuyun. İnsanları görün, gözlemleyin. Neler keyifli, onlar niye eğlenceli, onlar niye sıkılmıyor ona bakın. Pencereden, televizyon ekranından izlemeyin dışarıyı. Ya da bilgisayar, ya da tablet, ya da cep telefonu. Facebook'ta 500 arkadaşınız olsa da sıkıcı bir insan olabilirsiniz. Sıkılganlığı bilgisayar oyunuyla, bilgisayarla veya internetle tedavi etmeye çalışmayın. Ben Enik Tatar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.